Herkese merhaba. Şimdi bu videoda ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafiklerini anlatacağım. Şimdi ikinci derece fonksiyon öncelikle bir tanım yapalım. Yani a, b, c reel sayı olmak üzere a sıfırdan farklı olmak şartıyla f r'den r'ye tanımlı. Şimdi a neden sıfırdan farklı olacak? Çünkü a'ya ben sıfır yazarsam x kare buradan yok olur. Fonksiyonum ikinci dereceden bir fonksiyon belirtmez. Bu sebepten dolayı a'nın kesinlikle sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. Şimdi burada a, b, c herhangi bir reel sayı, x de değişkenimiz. Bu şekilde tanımladığımız fonksiyonlara biz ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon diyoruz. Şimdi bunların grafiklerini işleyeceğiz. İkinci dereceden ifadelerin, ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerine parabol deniliyor. Parabolü ayrı bir başlık altında konu olarak, yani bir matematiğin konusu olarak işleyeceğiz. Şimdi tekrar edelim. A, B, C herhangi bir reel sayı olacak. A sıfırdan farklı olmak üzere. İkinci dereceden a x kare artı b x artı c şeklinde. Yani burada tabii ki b sıfır da olabilir, c de sıfır olabilir. Benim amacımın x kareyi korumak olması gerekiyor. Çünkü ikinci dereceden bir ifade belirtmesi gerekiyor. Tek değişkenli, çünkü sadece x var burada değişkenim. Bu şekilde tanımladığımız ifadelere biz ne diyormuşuz? İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyon ve bunların grafikleri de parabol oluyor. Şimdi grafik nasıl oluyor peki? Bu ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri şu şekilde. Şöyle iki ucun birleştiği, yani sonsuza giden iki ucun birleştiği, şuna da biz tepe noktası diyeceğiz. Bunları ekstra anlatacağım bir daha, tepe noktaları nasıl bulunuyor. Bu şekilde gösterdiğimiz ifadelere, şekillere biz parabol diyoruz. Bunları daha sonra tekrar anlatacağım. Grafik çizimlerini konuda ilerleyen kısımda tekrar işleyeceğiz. Şimdi fonksiyon, yani parabolün tanımı kısacası ikinci dereceden bir fonksiyon belirtmesi gerekiyor. Şimdi bununla alakalı sorular çözelim. F r'den r'ye fx eşittir a çarpı x üzeri a eksi 3 artı a eksi 2 x üzeri a eksi 2 artı a artı 5. Şimdi bu şekilde bana bir ifade verilmiş ve bunun bir parabol olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Buna göre f1 nedir? Şimdi tekrar edelim. Parabol olması için ikinci dereceden bir ifade olması gerekiyor. İkinci dereceden bir denklem olması gerekiyor. Şimdi bakıyorum buradan. İkinci dereceden olması için benim a'ya kaç yazmam gerekiyor? Şimdi buranın ikinci derece olması için a'ya 5 yazmam gerekir. Ama a'ya ben 5 yazarsam 5'ten 2 çıktı. Burası 3 olur. Yani küp olur. Ama küp olmaması lazım. 2 olması gerekiyor. O zaman buranın 2 olması için diye düşünelim. A'ya kaç yazmam gerekiyor? 4. Bakalım şimdi a'ya 4 yazınca ne oluyor? Fx eşittir yazalım. A yerine 4 yazıyorum. 4 çarpı x üzeri 4'ten 3 çıktı 1 artı 4'ten 2 çıktı 2. X'in 4'ten 2 çıktı 2. A'ya 4 yazdık. 4 5 daha kaç etti? 9. Yani bunu şöyle, şunu başa yazarak yazalım. 2x kare artı 4x artı 9. Tamam. Artık benim fonksiyonum bir parabol belirtiyor. Çünkü ikinci dereceden bir ifade. Şimdi f1'i soruyor. X yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 2 çarpı 1'in karesi 1 artı 4 çarpı 1 artı 9. Kaç yaptı? 9, 2, 11, 4. Kaç oldu cevabım? 15. Devam edelim. Bu yine aynı şekilde bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun grafiği olan parabolün B'ye bir noktasından geçtiği biliniyor. Buna göre B gerçel sayısının değeri kaçtır? Şimdi ben bunun parabol olduğunu biliyorum. O zaman parabol olması için ikinci derece olması gerekiyor. X'in buradaki kuvveti 1 olduğuna göre demek ki bunun 2 olması gerekiyor. O zaman A yerine ben ne yazacağım? 2. Yazalım. Fx eşittir x'in karesi eksi x. A yerine 2 yazmıştım. 2 kere 2 4. Parabolümü oluşturdum. Şimdi bu parabol şu noktadan geçiyormuş. Bu noktada B'ye bir noktası. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi parabolün üzerindeki nokta demek, yani bu nokta, herhangi bir parabol çizdim. Bunun üzerinde B'ye biri yerleştirdim. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bu x, bu y. Yani x, b'ye bir noktası parabolün üzerinde olduğu için ben x'e b, y'ye 1 yazarak bu denklemi sağlayabilirim. Sağlaması gerekiyor. Yani çünkü parabolün üzerinde bu nokta. Fx zaten y demekti. Bunu tekrar şöyle y olarak belirtelim. Şimdi ne yazıyorum? X yerine b, y yerine 1 yazıyorum. 1 eşittir b kare
eksi b artı 4. Bunu buraya attım. B kare eksi b artı 3. Şimdi ben sayıları aklımdan verdiğim için tam çıkmadı. Burada delta olayını ya da şöyle diyelim. B gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı diyelim. Alabileceği değerler toplamı diyelim. Yani buradan sonra tabii delta olayına girebiliriz kökleri bulmak için ama bence oraya hiç girmeyelim. Şimdi kökler toplamı B1 artı B2. Kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu biliyoruz. B'nin katsayısı eksi. Bir de formülde eksi var. 1 bölü 1'den. Buradan cevabım 1 çıkar. Çarpanlara ayrılabilen bir ifade olsaydı burada direkt çarpanlarını ayıracaktım. Dediğim gibi aklımdan yazdığım için soruyu direkt sonuç, yani şurada çarpanlara ayrılmayan bir ifade verildi ama ben soruyu alabileceği değerler toplamı olarak değiştirdim. Yani kısacası siz burada bilmeniz gereken, aslında sorunun mantığını bundan sebep yazdım. Yani noktanın parabolün üzerinde olduğunu bilmek ve bu noktada ne yapmam gerekiyor? Yerleştirmem gerekiyor. X yerine B, Y yerine 1 yazarak ifadeyi sağlaması gerektiğini bilmem gerekiyor. Geçiyorum. Şimdi yine aynı şekilde parabol belirttiğine göre, şimdi bakın tekrar edelim. Parabol belirtmesi için ikinci dereceden bir ifade olması gerekiyor. Bakıyorum ikinci dereceden ifade var ama burada dördüncü dereceden ifade de var. O zaman bunu yok etmem gerekiyor. Çünkü bu ifade bir parabol belirtiyor. O zaman x üzeri 4'ü yok etmek için yanındaki katsayının sıfırlanması lazım. Yani ben a yerine 3 yazmam gerekiyor. Şimdi tekrar edelim. Fx eşittir a yerine 3 yazdığım zaman burası sıfırlandı. Yani 3x kare artı 5. A yerine 3 yazmıştım. Aslında soru neye dönüştü? F3'e dönüştü. Şimdi x yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi artı 5. 9, 3, 27 artı 5. Buradan da cevabım ne çıkar? 32 bulurum. Şimdi artık parabolle alakalı biraz daha bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Yani şöyle. Şimdi parabolün ikinci derece ifade belirttiğini anladık. Şimdi parabolde şekli çizdiğim zaman şimdi kollar ya yukarı doğru oluyor parabolün şeklinde. Bunlar kolları. Burada birleşiyorlar tepe noktasında. Ya da aşağı doğru. Şimdi bunu şu şekilde belirtiyoruz. Eğer x karenin katsayısı, yani a dediğim sayı sıfırdan büyükse kolları yukarı doğru çiziyoruz. Yani şu şekil. Yani a sıfırdan büyükse, buradaki x karenin katsayısı sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru çizilir. A sıfırdan küçükse, negatif sayıysa kollar aşağı doğru. Yani şekil olarak bu şekilde çiziyoruz. Şimdi bir örnek yapalım bununla alakalı. Şimdi bu grafik çizimlerini daha sonra tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama şimdilik kolların yukarı ya da aşağı olma durumlarını inceleyelim. Şimdi bu x kare ne demiştik? X karenin katsayısı burada 1. O zaman benim bu parabolü çizerken nasıl çizmem lazım? Kolları yukarı doğru. Yani bu kollar yukarı olur. Yukarı çizilir. Eksi olduğu zaman kollar aşağı. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey x karenin katsayısı. Şimdi bakın bunu açtığımız zaman zaten buradan x kare gelecek. Bu nasıl açılıyordu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, ikincinin karesi. Eksiyi dağıttığım zaman eksi x kare. Benim için önemli olan x kare zaten. X karenin katsayısı eksi olduğu için yine kollar aşağı. Yine x karenin katsayısı eksi olduğu için kolları nereye doğru çiziyoruz? Aşağı doğru çiziyoruz. Şimdilik bu ön bilgi şimdilik böyle dursun. Bununla alakalı soruları çözdüğüm zaman daha oturacak kafanızda soruyu çözerken, şekilleri çizerken de. Sadece şu an bir giriş yapmış oldum parabol konusuna. Bir sonraki videomda daha ayrıntılı bir şekilde işlemeye devam edeceğim. Umarım kafanızda bir fikir oluşmuştur parabolle ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.